Merhabalar, Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tahinli burgu çörek tarifi paylaşacağım. Tarifim için öncelikle 2 çay kaşığı kuru mayamı karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı süt ve yarım çay bardağı da yine aynı bardakla su ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı toz şeker ilavesi yapıyorum. Kaşığım biraz küçük duruyor, ona aldırış etmeyin, görüntü açısından dolayı sanırım. Normalde tatlı kaşığı. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra bir yumurtamın beyazını hamuruma, sarısını da yüzeyine sürmek için ayırıyorum. Beyazı hamuruna ekledikten sonra güzel şöyle bir çırpıyoruz sıvı malzemeleri. Ve toplamda 3,5 su bardağı unla hamurumu güzelce yoğurdum. Bunun 2,5 su bardağını önden ekledim. Kalan miktarı da ara ara kontrollü bir şekilde ekleyerek tamamladım. Bu arada unumun üzerine 1 tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptım. Şimdi hamurumu güzelce yoğurdum. Arada yarım bardak 2 sefer daha un ekledim. Ve toplamda 3,5 su bardağı un kullanarak hamurumu böyle yumuşacık ama ele yapışmayan bir kıvama getirdim. Kabımdan iyice sıyırdım. Tezgahıma da aldım. Birkaç dakika daha yoğurmaya devam ettim. Mayalı hamurlarda özellikle hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız o kadar daha güzel bir şekilde güzel görüntüsü olan sonuçlar elde edersiniz. Şimdi yoğurduğum hamurumu kabımın içine tekrar aldım. Üzerinde güzel streç filmle kapattım ve mayalanmak üzere kenara bırakıyorum. Hamurumuz mayalanırken biz tahinli harcımızı hazırlıyoruz. Toplamda 3 yemek kaşığı dolusu tereyağım vardı. Onun üzerine erittikten sonra sıcakken hemen 1 çay bardağı dolusu tahin ilave ediyorum. Bardağımı iyice sıyırdım. Tereyağınızı eritin, sıcakken ocaktan alır almaz bu işlemi yapın. Şöyle bir karıştırıyorum tahin dibine sarmasın tavanın diye. Ve üzerine 4 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Çok daha tatlı severseniz 5 yemek kaşığını çıkarabilirsiniz. Ama 4 yemek kaşığı tam ideal tatlı oranı olmuştu. Onu da şöyle hafif bir karıştırdıktan sonra 1 yemek kaşığı da bu isteğe bağlıdır pekmez ilavesi yaptım. Hem lezzetini artırıyor hem de böyle görüntüsünü biraz daha renklendiriyor, hoş oluyor. Eğer sevmiyorsanız eklemek zorunda değilsiniz. Şimdi tahinli harcımı iyice karıştırdım. Ara ara karıştırarak oda sıcaklığına gelmesini bekleyip daha sonra buzdolabına kaldırdım ki iyice soğusun ve biraz katı bir kıvam alsın diye. Bu arada tam 35 dakikanın sonunda hamurum yeterince mayalanmıştı. Kabımdan aldım. Şöyle hafifçe bir katlayarak havasını da alıyorum. Yeniden bir yumak haline getirdim. Ve hamurumu 4 eşit parçaya güzelce hamur kartım yardımıyla bölüyorum. Şimdi her bezemi tekrar elimde yuvarlayarak kenara alıyorum. Ve ilk yaptığım bezeden başlayarak hamurlarımı açıyorum. Herhangi bir unlama işlemi, yağlama işlemi yapmadım tezgahıma. Zaten hamurumuz hafif yağlı bir hamur. Çok da yumuşak, çok kolay açılan da bir hamur. Hiçbir şekilde tezgahınıza yapışmıyor, sizi zorlamıyor. Herhangi bir şey serpmenize gerek yok. Bu şekilde bütün hamurlarınızı ortalama aynı büyüklükte olacak şekilde açın. Merdane de kullanabilirsiniz. Hatta böyle biraz daha uğraşırsanız elle bile açılabilir. 4 yumağımı da güzelce açtıktan sonra bir yağlı kağıdın üzerine ilk açtığım yumağımı, bezemi güzelce seriyorum. Böyle elimle de düzelttim. Yağlı kağıt kullanmazsanız tepsiye almanız çok zorlaşır. O nedenle mutlaka yağlı kağıdın üzerinde yapmanızı tavsiye ediyorum. Tahinli harcımı da buzdolabından aldım. Görüyorsunuz katı böyle sürülebilir bir kıvam almıştı yarım saatin sonunda. Onu da her hamur bezesinin arasına 2-3 yemek kaşığı bol bol güzelce kaşığın tersiyle iyice sürdüm. Bütün tahinli harcımı kullandım. Bol bol sürün. En üstteki hamurumuzun üstüne hiçbir şey sürmüyoruz. Ve en üstteki hamuru koyduktan sonra da elimle şöyle hafif bir açma işlemi ve düzeltme işlemi yaptım tekrar. Şimdi hamurumun ortasına bir su bardağı yerleştirdim. Ve öncelikle hamurumu bardağın etrafından 4 eşit parçaya böldüm. Sonra her parçamı tekrar kendi içinde 4'e böldüm. Her parçayı tekrar 2'ye ayırıp sonra tekrar bir daha 2'ye ayırarak 4 parça elde ediyoruz. Yani toplam 16 dilim çöreğimiz olacak. Kesme işlemi bitince her böldüğümüz parçayı böyle kendi ekseni etrafında güzelce 2-3 sefer vurarak şeklimizi veriyoruz. Bu işlemi yaparken aradaki katlar böyle bazıları araya birazcık kaçmıştı. Tahin çünkü sıvı nemli bir harç ve hamuru kaydırıyor. Onları da elinizle çekiştirebilirsiniz.
En son şöyle bir tekrar düzelttim elimle ve bardağım üzerinden aldım. Şimdi yağlı kağıdımla birlikte kolay bir şekilde hemen tepsime güzelce çöreğimi yerleştiriyorum. Ve ayırdığım yumurta sarısını da iyice çırparak çöreğimin üstüne bol bol güzelce sürdüm. Ve tam orta göbeğine birazcık susam serptim güzel hoş bir görüntü olması için. Şimdi çöreğimi önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırına götürüp pişmeye bırakıyorum. Ve ortalama 40 dakika sonunda da fırından aldım. Çok güzel nar gibi kızarmıştı. Güzel bir şekilde pişmişti. Çöreği spatula ile alıp tabağa geçirmeyi denedim. Olmadı. Çok yumuşak böyle narin bir yapısı var. Hemen dağılıyor. Ben de en güzel nasıl olur diye düşündüm. Alttaki yağlı kağıdın fazla kısımlarını keserek yağlı kağıtla tekrar servis tabağıma transfer ettim. Şöyle kopararak size dokusunu yapısını da göstermek istiyorum. Bakın kat kat tel tel ayrılıyor katmanları. Yumuşacık, bir dilimin asla yetmeyeceği çok lezzetli bir çörek olmuştu gerçekten. Görüntüsü de böyle masalarınıza, sofralarınıza yakışır. Çok hoş bir görüntüye sahip. Kahvaltılarınız da çok güzel olur. Tarifim bu şekildeydi. Umarım neşe içinde yapar, huzur içinde yersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sevgiler diliyorum.